Merhaba, şimdi çok güzel bir poğaça yapacağız. Şimdi hep birlikte malzemeleri görelim. 500 gram un, 250 gram margarin, yumuşamış olmalı, 15 gram tuz, 25 gram şeker, 25 gram yaş maya. Eğer isterseniz tam pastane poğaçası olsun istiyorsanız içerisine 5 gram mahlep koyabilirsiniz. Ama ben mahlebi sadece kandil simidinde seviyorum. Dolayısıyla ben koymayacağım ama sizin aklınızda olsun. 1 adet yumurtayı hamuruna koyacağım. Kalan yumurtaları hepsini kullanmayacağım büyük ihtimalle ama kalanların sarılarını poğaçanın üzerine sürmek için kullanacağım. 150 gram ılık su. Mutlaka ılık olmalı, sıcağa yakın bir ısıda. Ve içerisine dilerseniz peynirli maydanozlu iç hazırlayabilirsiniz. Ben mesela birazını kaşarlı yapacağım. Kaşar rendeledim. Birazını zeytinli yapacağım. Zeytin hazırladım. İç malzemesi bu şekilde. Ve üzerine sürmek için ekstra yumurta sarısı gerekiyor. Demin söylediğim gibi. Şimdi hamurunu yapmakla başlayalım. Şimdi elediğimiz unu karıştırma kabıma döküyorum. Ortasını havuz gibi açıyorum. Sonra mayayı tam ortadaki boşluğa koyuyorum. Mayanın üzerine ılık suyun 50 gramını dökeceğim. Bunun dibinde kalan mayayı da ziyan etmemek için hatta suyun birazını buraya alacağım. Şu şekilde. Ilık suyumun 50 gramını mayanın üzerine döktüm. Şimdi unun birazını da alacak şekilde ılık su ve mayayı birlikte yoğuruyorum. Ama unun çok azını alacağım. Bu mayanın çalışmaya başlaması için sadece gerekecek kadar. Şöyle hafifçe çevire çevire yoğuruyorum. Şimdi kenarlardaki unumun birazını alıp bu mayanın üzerine serpeceğim. Şöyle göstereyim size. Biraz unla su ve mayayı yoğurdum. Şimdi şu kenarlardan un alıp üzerine serpiştiriyorum. Şimdi bunu 10-15 dakika bekleteceğim. Mayanın çalışmaya başlaması için. Bu ortadaki mayayı yoğurduğumuz yere su hariç tüm malzemeleri ekleyeceğiz. Ve onları kendi içerisinde karıştıracağız. Margarin, 1 adet yumurta, şeker, tuz. Henüz unu dahil etmiyorum. Ortadaki malzemeleri kendi içine karıştırıyorum. Sadece mayaya ilk başta biraz un katıp suyla karıştırmıştık. O kadar un var. Bütün malzeme birbirine iyice karıştı. Un hariç. Şimdi bunun üzerine suyun kalan 100 gramını koyuyorum. Ve merkezden dışa doğru unu yavaş yavaş ala ala yoğuruyorum. Hamuru yoğurmayı bitirdikten sonra üzerini bir bezle örtüyoruz. Ve en az 15 dakika dinlendiriyoruz. Eğer ortam yeteri kadar sıcak değilse fırını 25 dereceye getirip fırının içinde de bekletebiliriz. Benim ortam 25 derece vardır. O yüzden dışarıda bekletiyorum. Hamuru 15 dakika mayalanmaya bırakmıştık. Şimdi üzerindeki örtüyü açıyorum. Ve hamuru eziyorum. İyice ezdim. Şimdi tekrar toparlıyorum. Yeniden top haline getirdim. Üzerini örtüyorum. 10 dakikada mayalanmaya bırakıyorum.
Artık 40-50 gramlık parçalar ayıracağım. Top haline getireceğim. Bir de o şekilde bekleteceğim. Daha önce kömbe tarifi yaparken Sema'nın kullandığı bir yöntem vardı. Tek tek ölçmek yerine dondurma kaşığıyla porsiyonlamıştı. Dondurma kaşığıyla porsiyonladığımda tam düz yaparsam 40 gram oluyor. Birazcık tepeleme yapıp 50 gram elde edeceğim. Merhaba anne. Merhaba. Yapmak ister misin? O ne? Bunları bununla 50 gramlık parçalara bölüyorum. Sonra böyle top yapıyorum. Buraya koyuyorum. İster Ben misin? izlemek için geldim. Tamam, merhaba de bakalım. Merhaba. Daha yeni uyandı. Şimdi 50 gramlık toplar haline getirdim. Bunların üstünü bir de böyle örtüp bekleteceğim. Bir 10 dakikada böyle bekleyecekler. Sonra da son şekline getireceğiz. Ve bu arada da poğaçanın içine koyacağım zeytinlerin çekirdeklerini çıkaracağım. Bu böyle vişne çekirdeği falan da çıkarttığımız hali. Beklettiğim hamur toplarını biraz geriye aldım. Çünkü buraya tepsimi koyacağım ve hazırladığım poğaçaları tepsiye dizeceğim. Bir de tepside 15-20 dakika bekleyecekler. Şimdi zeytinli için var. Kaşar peynirli için var. Alıyorum. Şimdi poğaçayı elime alıyorum. Sonra bastırıyorum. Bu şekilde. İçerisine rendelediğim kaşar peynirini koyuyorum. Bu arada kaşar peynirim eski kaşar. Taze kaşar içinde erir, dışına akar, yok olur ve peynir tadı hiç kalmaz poğaçamızda. O yüzden eski kaşar koyuyorum. Hatırlarsanız daha önce milföy hamurundan kaşarlı sakristan diye bir şey yapmıştım. Onda da mutlaka eski kaşar kullanılması gerektiğini söylemiştim. Bu her ne kadar içinde de olsa yine de kaşarı yok olup peynirsiz bir poğaçaymış gibi olmasını istemiyorum. Bu şekilde kapatıyorum poğaçayı. Tepsiye diziyorum. Tepsiye dizilen poğaçanın da dinlenme süresi olacak, unutmayalım. Yani poğaça yapmak aslında kolay bir şey, zor bir şey değil. Sadece zaman alıyor. Ama kabartma tozlu anne poğaçası yaparsak o daha az zamanımızı alır. Şimdi bunu kenara alıyorum. Bu şekilde de 10-15 dakika bekleyecek. Bekleme süresi bittikten sonra üzerine yumurta sarısı süreceğim. Şimdi ikinci tepsiyi yerleştirmeye başladım.
Kalanları da zeytinli yapacağım. Dört tane de zeytinli yaptık. Bunları da sade poğaça olarak koyacağım. Bu tepsim de hazır. Her iki tepsimi de 15'er dakika bekledikten sonra üzerlerine yumurta sarısı süreceğim. Şimdi 10-15 dakika dinlendirdiğimiz tepsiye dizili olan poğaçamıza sıra geldi. Üzerine yumurta sarısını sürmeye. Poğaçaların üzerine yumurta sarısını kesin sürüyoruz. Ama ayrıca isteğe bağlı olarak çörek otu, susam gibi şeyler serpebiliriz. Ben de kaşar peynirli olanların üzerine çörek otu serpeyim dedim. Diğerlerine serpmeyeyim. Her ne kadar sade bıraktığım iki tane şekli farklı olsa da onu da üzerine yumurta sürdükten sonra bıçağın tersiyle desen yapıp bu şekilde de ayırt edilmelerini sağlayabilirim. Böylece kaşarlı yemek isteyen üzerinde çörek otu olanı seçecek. İlk tepsimin hepsi kaşarlıydı. Tepsimi 180 derecede ısıttığım fırınıma koyuyorum. 20-25 dakika arasında bir sürede pişecek. Diğer tepsimi getirdim. Hepsinin üstüne yumurta sarısını sürüyorum. Soldaki 2 tane kaşarlıydı. Ortadaki 4 tane zeytinli. Ve sağdaki 2 tane yuvarlak olansa sade poğaça. Kaşarlı olanın üzerine çörek otu serpiyorum. Zeytinli olanı düz bırakıyorum. Sade olanı da üzerine bıçağın tersiyle desen yapıyorum. Evet. Bu da hazır.